Aysun Özde Ne Yapsak'tan merhabalar. Bugün size aslında Torbalı'dan, İzmir'den, Arkas Bağları'ndan günaydın demek istiyorum. Bugünkü Ne Yapsak programımızı İzmir'de Lucien Arkas Bağları'nın içerisindeki Le Bungalows'tan çekiyorum. Burada çok bereketli topraklar var. Aslında Metropolis Antik Kenti'nin de çok yakındayız. Bu Metropolis'in, Torbalı'nın bereketli topraklarının ortasında program çekmek de ayrıca bir keyif doğrusu. Üstelik yanımda böyle çok kıymetli zeytinyağım da var. Hemen altta üzüm bağları, arkamda bungalovları zaten görüyorsunuz. Çok keyifli ve huzurlu bir yerde. Hadi şimdi ajandamıza başlayalım. Bakalım bu hafta ve önümüzdeki haftalarda ne gibi kültür sanat etkinlikleri var, nerelere gidiyoruz, neler dinliyoruz, neler izliyoruz. Evet, tabii Torbalı dedik, Arkas dedik. Niye İzmir'deyiz? Çünkü dün akşam Arkas Sanat'ın 6. Sanat Merkezi Arkas Sanat Göztepe açıldı. Ayşe Mayda Köşkü'nde. Yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalışılıyordu bu köşkün restorasyonu için, ki aslında Türkiye'nin ilk ortodontisti olan Ayşe Mayda'nın eviydi orası ve Lucien Arkas o evi alıp, Ayşe Mayda öyle istemiş, emin ellere kalsın istemiş belli ki, ve 10 yıldır da restorasyonu sürüyordu. Ayşe Mayda da son 105. yaşına kadar yaşadı ve hayatının son yıllarını da yine restorasyon devam ederken o köşkte yaşadı. Ve şimdi orası Arkas koleksiyonundan Türk ressamların eserlerinin sergilendiği bir sanat merkezine dönüştü. Önümüzdeki günlerde zaten Arkas Sanat Göztepe'nin ayrıntılarını hem Lucien Arkas'la hem de Arkas Sanat Müdürü sevgili Müjde Un Ustası ile konuştuk. Onu Aysun Öz'de başka şeylerde izleyeceksiniz. O yüzden şimdi kısa keseyim ve İzmir'de ama açıldı Arkas Sanat Göztepe. Hem çoluk çocuk hem de yalnız nasıl isterseniz gidebilir. Keyifli de bir kahvenizi içebilirsiniz. Evet, diğeri de geçen hafta ben Kapadokya'daydım. Madrid'den direkt Kapadokya'ya geçtim ve Kapadokya'da muhteşem bir konser izledim. Şimdiye kadar yaşadığım tüm konser deneyimlerinden çok farklı bir konserdi. Zaten hem sosyal medyadan takip etmişsinizdir hem de çeşitli haberlerde de karşınıza çıkmıştır. Ben de elimden geldiği kadar paylaştım. Bizim dünyaca ünlü bestecimiz ve piyanistimiz sevgili Fazıl Say, Japonların ünlü kabuki sanatının en ünlü isimlerinden biri Nakamura Hayato ile birlikte bir performans, bir konser gerçekleştirdi. Fazıl Say'ın muhteşem melodileri eşliğinde Hayato, kabuki sanatının etkileyici performanslarından birini sergiledi. Bizim için bambaşka bir atmosferdi. Çünkü Kapadokya'da peri bacalarının arasında, Paşa Bağları'nda o mistik bir atmosferde gece bir taraftan da dolunay varken Fazıl Say'ın melodileri, Hayato'nun enteresan performansı, Japon sanatının o ruha dokunan tarafları birleşti ve bizi aslında o dünyadan alıp sanki başka bir atmosfere, başka bir evrene taşımıştı. Katılan herkes büyülendi diyebilirim ki daha sonra konuştuğum, sosyal medyada takip eden, izleyen herkes bana o konseri sordu. Bu Dorak Holding'in Japonlarla birlikte uzun yıllardır gerçekleştirdikleri işbirliklerini hem Japon-Türk ilişkilerinin 101. yılında onurlandırmak, hem Japon misafirleri Türkiye'de Fazıl Say'ın melodileriyle peri bacalarının ortasında ağırlamak, hem de bizi de aslında Japon kabuki sanatıyla da tanıştırmak için büyük bir fırsattı. O yüzden Dorak Holding'i ve tüm bu organizasyonu, bu projeyi yürüten Soho iletişimi de kutluyorum. Bize unutulmaz bir akşam yaşattılar. Karşılaşırsanız bir yerde, ki inşallah bence bu proje devam eder, mutlaka izleyin. Evet, bu hafta benim geçen haftadan size getirdiklerimle beraber hadi şimdi önümüzdeki haftalarda ne yapsak diyenler için yeni bir sayfa açalım. Tiyatro Kooperatifi'nin biliyorsunuz geçtiğimiz yaz, artık yaz bitti, Eylül geldi. Her ne kadar hava şu anda sabahın köründe bile 30'lara yaklaşsa da İzmir'de, ama yani official olarak yaz bitti, Eylül ayındayız. Normalde tiyatro mevsimi işte Eylül'de başlar, Mayıs'ta biterdi. Tiyatro Kooperatifi dedi ki biz bu yaz sahnelerimizi kapatmıyoruz ve devam etti. Ve Tiyatro Kooperatifi'nin orada 18 tiyatro, 17 sahnede 28 farklı oyunla toplam 60 temsil gerçekleştirmiş ve yaklaşık 7.000 seyirciye ulaşmış ve bir bilet alana ikinci bilet %50
uygulaması vardı ve askıda bilet uygulaması da vardı. Tüm bunlar işe yaramış. Özellikle bundan da bahsederek yavaş yavaş ajandaya başlamak istiyorum. Tiyatro demişken evet, 29. İstanbul Tiyatro Festivali 20 Ekim'de perdelerini açıyor. Biletler satışa çıktı. Oyunlar da yavaş yavaş açıklanmaya başlamıştı zaten ve geçtiğimiz hafta 29. İstanbul Tiyatro Festivali'nin programı açıklandı. Evet, festivalin bu yılki onur ödülü de pek çok titri olan, bizim aslında daha çok tiyatro eleştirmeni olarak tanıdığımız, ki çok az eleştirmen var. Duayen isimlerinden bir tanesi tiyatro eleştirmenliğinin. Çevirmen, tiyatro eleştirmeni, yazar, sahne ve kostüm tasarımcısı, gazeteci ve eğitmen sevgili Seçkin Selvi de tiyatro festivalinin bu yılki onur ödülünün sahibi. Ne kadar güzel bir zamanda aslında bu bir tiyatro eleştirmenine bu ödül verildi. Çok anlamlı, çünkü eleştiriye hiç açık olmadığımız, her eleştirenin cezalandırıldığı, her muhalifin, her karşı duranın, aykırı düşünenin, aykırı giyinenin cezalandırıldığı bir çağdan, bir zamandan geçerken bu ödül, bu onur ödülünün bir tiyatro eleştirmenine, çok kıymetli bir tiyatro eleştirmenine verilmesi ayrıca çok anlamlıydı ki Seçkin Hanım da tiyatro festivalinin bu onur ödülünü alırken çok da anlamlı, çok güzel bir konuşma yaptı. O yüzden buradan hem Seçkin Hanım'ı kutluyorum hem İKSV'yi 29. kez gerçekleşen bu tiyatro festivali için kutluyorum. Ve sevgili Mehmet Birkiye küratörlüğünü gerçekleştiriyor ikinci kez tiyatro festivalinin. Onun da konuşması çok anlamlıydı. Ona da tüm bu emekler için teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz ajandamıza. Ayrıca tiyatro festivalinin ayrıntılarını önümüzdeki haftalarda uzun uzun vereceğim. Şimdilik onur ödülünü duyurmakla yetindim. Ama Paso.com.tr'de dediğim gibi biletler satışta. Şimdiden çok güzel, çok tatlı oyunlar var. Edebiyat eserlerinin, çevirilerinin öne çıktığı, kadınlarla ilgili eserlerin öne çıktığı, pek çok başlıkta pek çok oyun izleyeceğiz aslında, pek çok temada. Dolayısıyla Paso.com.tr'den de 29. İstanbul Tiyatro Festivali'nin biletlerine ulaşabilirsiniz. Evet, tiyatrodan sonra tiyatrolarla ilgili şimdilik bu hafta bu kadar haber vermiş olalım ve hemen yavaş yavaş konserlere doğru geçmek istiyorum çok uzatmadan. Ama tiyatrolarda sezon açıldı. Das moda sahnesine. Ayrıca şehir tiyatrolarında önümüzdeki hafta basın toplantısı var. Onlar da açıklayacaklar bu sezonki programı. Onunla ilgili de ayrıntılı bilgileri veririm. Yaşasın tiyatrolar diyorum ve konserlere geçiyorum. Yine bir festival haberiyle. Evet, bu 35.si gerçekleşen, bu yıl 35.si gerçekleşen Akbank Jazz Festivali'nden bahsediyorum. Çünkü artık Akbank Jazz Festivali için zaman yaklaşıyor. 27 Eylül 12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Ve 35 yıldır bir kere bu festivalin gerçekleşmesi çok kıymetli. 35 yıl az buz bir zaman değil. Ve Akbank Jazz Festivali'nin de 27 Eylül'de başlayacak Akbank Jazz Festivali'nin de programı açıklandı. Onu da Akbank Sanat'ın sosyal medya hesaplarından bulabilirsiniz ve onun da biletleri satışta. Festival demişken kıymetli festivallerden bir tanesi de Avusturya Liseliler Vakfı'nın 6. kez gerçekleştirdiği Müzik ve Sanat Festivali. Avusturya Liseliler Vakfı bu yıl 20 ve 21 Eylül tarihleri arasında yerli ve yabancı sanatçıları ağırlayacakları 6.'sı gerçekleşecek festivali sanatseverlerle buluşturacak. 20-21 Eylül tarihlerinde dediğim gibi. Kimler var? Hadi hemen bakalım. Bu yılın programında ilk gün Sabih Jungle Band, Mitra Kotte ve Aysun Ali Kocatepe Ceyda Pirali Orkestrası'yla. İkinci günse Huyun Soğuk Tekin, Cenk Erdoğan Trio'yla, Efe Turumtay ve Emir Ersoy, Zuhal Olcay ile birlikte sahne alacakmış. Evet, Avusturya Liseliler Vakfı'nın 6.'sı gerçekleşen Müzik ve Sanat Festivali, tekrar hatırlatalım, 20 ve 21 Eylül'de ve festival biletlerini de Biletini Al platformu üzerinden almak mümkün. Altını çizelim. Bu festivalin geliri de Avusturya liseliler birbirlerine çok destek olduklarını buradan da anlıyoruz aslında. Konserin geliri de, daha doğrusu festivalin geliri de önceki yıllarda olduğu gibi Avusturya Lisesi'nden mezun, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin yurt dışı eğitimlerine katkı sağlamak için kullanılacakmış. Ne güzel. Aslında yardım işte insanın önce kendi ailesiyle başlıyor ve ondan sonra yayılarak devam ediyor ya. Bu da çok önemli ve çok anlamlı bir destek diye düşünüyorum. Şimdi konserler dedik, bir ekleme daha yapmak istiyorum. Bu konser geçti zaten, hani açık bir biletli bir konser değildi ama burada anmak istiyorum ve Sabancı Holding'in de 100. yılını
kutlamak istiyorum. Sabancı Holding 100. yılını geçtiğimiz hafta Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın muhteşem konseriyle kutladı. 100. yılını Sabancı Holding'in Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası ile kutlamasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Zaten uzun yıllardır bu 80 kişiden fazla öğrenciyi dünyanın ve Türkiye'nin büyük sahneleriyle buluşturuyorlar. Onlara çok önemli eğitim ve turne tecrübesi kazandırıyorlar. Sanatın gelişmesi için bu çok kıymetli. Yani konservatuvardan mezun olmak üzereyken öğrencilerin, ki şef Cem Mansur her sene bu konservatuvarları geziyor ve tek tek bu öğrencileri seçerek Gençlik Filarmoni'ye taşıyor. Ve bu taşınan öğrenciler her yıl Sabancı Üniversitesi'nde 3 haftalık bir kamp döneminin ardından hem Türkiye'de hem de Avrupa'da turneye çıkıyorlar ve bu konserlerden birkaçına yurt dışında ben de katılma ve gözlerim dolarak ve büyük bir gururla izleme fırsatı buldum. Sevgili Güler Sabancı ile en son Berlin'de, Berlin Konzerthaus'da bir konserlerini dinlemiştim. Muhteşemdi gerçekten. Prag'da dinledim, yine orada da harikalardı ve bu sene o konsere gidemedim, kaçırdım ama dünyanın önemli, Avrupa'nın önemli konser salonlarından bir tanesi Hamburg'da El Filarmoni'de sahne aldılar. Bu da çok kıymetli. El Filarmoni'de düzenlenen bir müzik festivalinde, ki Fazıl Say'ın organize ettiği ve Fazıl Say'ın aslında adına, onun onuruna gerçekleştirilen bir festivaldi bu El Filarmoni'de ve Türkiye'den de orkestralar olsun istedi Fazıl Bey, Fazıl Say ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile birlikte Fazıl Say'ın sahnede olduğu bir konser izledik. Hemen ardındaki gecede Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası El Filarmoni'de sahneye çıktı ve o çocuklar için nasıl muhteşem bir deneyim bu, nasıl paha biçilmez bir deneyim. Ben canlı yayından takip etmiştim Borusan'ın konserini de. İnsanın tüyleri, gerçekten gençleri de o sahnede görmek diken diken ediyor. O yüzden Sabancı Holding'in hem bu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'na verdiği destek kıymetli, hem de 100. yılını bu orkestranın konseriyle kutlamaları çok anlamlıydı. Konser çok güzeldi. Sabancı Holding'in de 100. yılı kutlu olsun. Nice öğrencileri, kadınları ve kültürü, sanatı destekledikleri projeleri de çok olsun diyorum. Meraklısına Oda Müziği Festivali 15-18 Eylül tarihleri arasında Süreyya Operası'nda gerçekleşiyor. Geçen haftalarda bunu duyurmuştuk. 5. İstanbul Oda Müziği Festivali'nin röportajını da bu festivalin kurucusu ve sanat yönetmeni Nil Kocamangil ile konuşmuştuk. Bunu tekrar hatırlatalım ve 15-18 Eylül tarihleri arasında Süreyya Operası'nda Oda Müziği Festivali'ni hem masterclass'ların ardından gerçekleşecek sohbetleri, konserleri dinleyebilirsiniz. Hem de akşamları gerçekten Süreyya Operası'nın muhteşem salonunda konserler dinleyebilirsiniz. Ne güzel, böyle pek çok festivalden bahsetmemiz memlekette. Madem Oda Müziği dedik, evet, Oda Müziği'nden klasik müzikle devam edelim. Sevgili İklim Tamkan'ın yeni bir teklisi yayınlandı. Elegia. Ermeni besteci Arno Babajanya'nın Elegia isimli eserini yorumladığı yeni teklisi yayınlandı. Babajanya'nın Elegia isimli bu bestesi aslında bir ağıt. Halk ezgilerinden beslenen bir eser. Klavsen sanatçısı sevgili İklim Tamkan da bunu aynen o ağıdı oldukça etkileyici bir şekilde yorumlamış. Bence bu tekliği mutlaka dinlemelisiniz. Özellikle böyle şu zamanlarda çok uçlarda dolaşıyor ya hislerimiz. Bir yükseliyoruz, bir alçalıyoruz. Bazen böyle duygularımıza tercüman olacak müzikler, ezgiler dinlemek istiyoruz. Çok düştüğümüz zamanlarda. Çünkü birilerinin bizim bu duygularımızı, ruh sağlığımızı korumamız için tarif etmesi gerekiyor. Birilerinin bunu bize daha dokunaklı bir şekilde anlatması, insanlığa anlatması ve bu yaşananları da her ne yaşıyorsak, nasıl bir trajedinin içinden geçiyorsak, nasıl bir zamandan geçiyorsak tarif etmesi gerekiyor. Sanat ve sanatçılar da bunu en iyi yapanlar. Masallar da öyle ilerliyor aslında. Türküler de öyle geliyor bu zamanlara. Dolayısıyla bence sevgili İklim'in bu teklisi, Babajanya'nın Elegiası bu anlamda çok kıymetli. Hem geçmişten gelen o travmaları hatırlamak, şimdiyle yüzleşmek, duygularımızı tarif etmek için çok kıymetli. Çok düştük değil mi? Enerji düştü.
Evet. İşte öyle oluyor. Her gün başka bir güne uyanıp, başka bir haberle uyanıp ki bugün telefonlarım çalarak uyandım yine sabahın 7'sinde ve biz bu kaydı Torbalı'da, anlayacağınız üzere güneş buradan benim sağımdan geliyor. Sabah yapıyoruz. Sabah 8.30 sularında. Bugün öyle bir gün, yine enteresan bir güne uyandık. İşte duygu halimiz böyle. Sanat da bunu en iyi tarif ediyor. Sevgili iklimden sonra Levent Yüksel'e gelmek istiyorum. Aslında sevgili Levent Yüksel de benim çocukluğumun çok sevdiğim sanatçılarından bir tanesidir. 90'lar. Hepimiz o zaman çocuktuk ve onların şarkılarıyla aslında duygudan duyguya savruluyorduk. Levent Yüksel'in sahnesi çok iyidir. Meraklısı da çoktur. O yüzden 19 Eylül'de Harbiye Açık Hava'da konserini hatırlatalım. Jolly Joker konserleri. Jolly Joker Harbiye Açık Hava konserleri kapsamında 19 Eylül'de Levent Yüksel saat 21'de sahne alacak. Eğlenmek için, biraz efkarlanmak, biraz dans etmek için bence Levent Yüksel konseri çok iyi bir alternatif olabilir. Tabii Levent Yüksel dedik, açık hava dedik. Başka hangi konserler var? İstanbul'da Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda 12 Eylül'de Aşkın Nur Yengi senfonik bir konser gerçekleştirecek. Bu gerçekten güzel bir konser olacağına eminim. Daha önce ben Aşkın Nur Yengi'yi senfonik bir konserde, üstelik çok kıymetli bir senfonik konserde izlemiştim. Bilfen okullarının öğrencilerinden oluşan Bilfen Filarmoni'de ve çocuk korosuyla birlikte sahnede yüzlerce çocukla birlikte Aşkın Nur Yengi muhteşem bir gece yaşatmıştı doğrusu. Oradan biliyorum bu performansı. Aşkın Nur Yengi'yi senfonik bir konserde izlemek istiyorsanız 12 Eylül'de Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda, ama acele edin, biletler bitmiş olabilir. 13 Eylül'de Fatma Turgut, 14 Eylül'de Godfather Live in konseri var. Godfather şarkılarını bir orkestra eşliğinde dinlemek ve aynı zamanda filmi izlemek istiyorsanız gerçekten çok önemli bir fırsat diye düşünüyorum. Ve Levent Yüksel'i zaten söylemiştik. 20 Eylül'de de Yıldız Tilbe varmış açık hava sahnesinde. 21 Eylül'de de Gökhan Türkmen seyircisiyle Harbiye Açık Hava'da buluşuyor. Ve metal hayranlarının uzun zamandır beklediği, gerçi bunu burada duyurmamın ne anlamı var bilmiyorum açıkçası, ama çoktan biletlerinizi almışsınızdır ve duymayanlar için Megadeth 22 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta saat 18'de kapı açılışı bir konser verecek. Artı bir sunar Megadeth diye geçiyor. Konserin ismi de. Evet, Megadeth hayranları 22 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta buluşuyor. Festival bitmiyor arkadaşlar. Ne kadar güzel diyorum. Festival varsa hala umut vardır. Umutlarınız tükeniyorsa hayata dair festivallere bakın diyorum valla. Festival gibi yaşayalım inşallah daha da. Evet, metal hayranları için güzel bir haber daha var. Bosphorus Open Air Metal Festival 20-21 Eylül tarihleri arasında Maximum Unique'de gerçekleşecek ve o gün orayı gerçekten çok merak ediyorum ve görmek istiyorum. Çünkü 20-21 Eylül'de Maximum Unique açık havada metal tutkunları Bosphorus Open Air Metal Festival'de buluşuyorlar. Ne kadar güzel. Sinema bölümümüzü de yine bir festival haberiyle açayım. Diyorum ya, ne güzel festivallerimiz var. Hala devam etmeleri çok kıymetli ve Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nden bahsetmek istiyorum ve buradan da Cem'e el sallıyoruz. Hadi dedim, sataşmayın, karı çalışıyor. Ne yapıyorsunuz? İyi, ne yapsak çekiyoruz. Anonsları mı çekiyorsunuz? Ajanda programı. Artık siz de programın içindesiniz. Kesmeyeceğiz. Evet, Cem Erciyes, Doğan Kitab'ın yayın yönetmeni. İzleyin. Doğan Kitab'ın yayın yönetmeni sevgili Cem Erciyes'e de el salladıktan sonra hadi şimdi sinemalara dönelim. Bu arada Doğan Kitab'ın da yaz boyu hiç durmadılar. Kitap basmaya devam ettiler. Ben de zaten fırsat buldukça kitaplarda ne okusak bölümünde kitaplarına yer verdim. Onlar da aynen tiyatro kooperatifi gibi, tiyatro kooperatifi dedi ya, sahneleri kapatmıyoruz. Doğan Kitap'ta Cem Erciyes de dedi ki biz de matbaaları kapatmıyoruz ve yazın da kitap basmaya, kitap çıkarmaya devam ediyoruz. Bunun sezonu yoktur dedi ve devam ettiler. Yeni sezona da ulaştılar. Onlar için de yayın dönemi hayırlı olsun diyelim. Ve Ayvalık Film Festivali ile evet devam edelim. Ayvalık Uluslararası Film Festivali programı açıklandı. Ayvalık Uluslararası Film Festivali 16 Eylül'de başlıyor. 21 Eylül'e kadar devam edecek ve festival 20'yi aşkın ülkeden toplam 65 filmi seyircisiyle buluşturacak ve Ayvalık Film Festivali'nin biletleri de satışa çıktı. Biletix'te ve Fabrika Ayvalık'taki gişelerden bulabilirsiniz. Festival programında pek çok farklı tematik bölüm yer alıyor ve dünyanın sonu geldiğinde ne yapacağız? Kimin hikayesi? 2 film birden, hep aynı
aynı, kadın olmak, farklı gözle bakanlar gibi bölümler var Ayvalık Film Festivali'nin içerisinde ve indirimli dönemleri de var bu arada. Ön satış 6 Eylül 15 Eylül tarihleri arasında ön satışta indirimli 150 lira, tam 200 lira. 16 Eylül'den itibaren de indirimli 170, tam biletlerde 220 lira olacakmış. Böylece bilet fiyatlarını da indirimli dönem ve daha sonrası için açıklamış olalım. Ayvalık Film Festivalimizde memleketin her yerinde olan tüm festivaller çok kıymetli. Ayvalık'ta da bu festivalin olması ayrıca kıymetli. Ayvalıklılara şimdiden iyi seyirler dileyelim ve hadi şimdi Beyoğlu'na, İstanbul'a gelelim. Yaz boyunca İBB Beyoğlu Sineması'nda gerçekleşen ücretsiz film gösterimlerinden bahsetmiştik, bunları söylemiştik ve devam ediyor. Her yaştan izleyiciye İBB Beyoğlu Sineması ulaşmaya devam ediyor. İBB Beyoğlu Sineması bir kere İstiklal'in en önemli buluşma noktalarından bir tanesi. Herkesin Beyoğlu Sineması'nda pek çok anısı vardır. Beyoğlu Sineması'nda festivalde film izlemiştir, arkadaşlarıyla gidip film izlemiştir. Yani bizim kültürel hafızamızda, toplumsal hafızamızda İstiklal Caddesi'nin yeri ne kadar ayrıysa Beyoğlu Sineması'nda öyle. Ve ne güzel ki Eylül ayında da bu İBB'nin ücretsiz film gösterimleri devam ediyor. Evet, her şey çok pahalı. Kültür sanata ulaşmak da zaman zaman o kadar kolay değil. Konser biletleri, tiyatro biletleri çok ucuz değil. Ama o kadar çok emek var ve o kadar çok aslında üstünde vergi vesaire var ki ancak buralara satılabiliyor bu biletler. Ama belediyeler ve kamu kurumları neyse ki imdadımıza yetişiyor ve ücretsiz etkinlikler de düzenleniyor. Sinema konusunda da İBB Beyoğlu Sineması'nda bu ücretsiz gerçekleştirdiği gösterimlerle aslında sanatseverlerin sanata daha kolay ulaşmasını sağlıyor ve çok da güzel filmler gösteriliyor. Eylül ayında Coen kardeşlerin Büyük Lebowski ve Bergman'ın Personası sinema tutkunlarıyla buluşuyor. En iyi aşk filmleri arasında yer alan Aşk ve Gurur, başrollerini Kate Winslet ve Jim Carrey'nin paylaştığı Sil Baştan, Beyaz Perde'de olacak ve daha pek çok filmle İBB Beyoğlu Sineması'nda ücretsiz olarak buluşabilirsiniz. Bunun için sadece yapmanız gereken İstanbul Senin uygulaması üzerinden ücretsiz biletinizi temin etmek. Sinema demişken bu bölümde bu hafta vizyona giren bir filmden bahsetmek istiyorum. Bu filmin bir ilk olma gibi bir durumu var. Türkiye'nin ilk dönem bilim kurgu filmi Tehlikeli Bölge. Türkiye'nin ilk dönem bilim kurgu filmi diye geçiyor ve 12 Eylül Cuma günü de gösterime giriyor. Hemen senaristliğini ve yönetmenliğini Ramazan Ekmekçi'nin, yapımcılığını Serkan Semiz'in üstlendiği Tehlikeli Bölge'nin konusunu anlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik dönemlerinden birine bilim kurgu öğelerini ekleyerek 12 Eylül'de sinema salonlarına çıkıyor. Türkiye'de bir ilki de gerçekleştiriyorlar. Büyük taarruza 3 gün kala Başkumandan Mustafa Kemal'in verdiği gizli bir görev için yola çıkan bir grup askerin hikayesini konu alan filmde askerler sadece düşman askerlerine karşı değil, bilinmeyen varlıklara karşı da bir savaşın içine düşüyorlar. Merak ettim. Basın gösterimine gidemedim çünkü Madrid'deydim. Kaçırdım. Hazır vizyona girmişken ben de bu filmi kaçırmayacağım. Neticede ilk olması dolayısıyla hem de konusu da enteresan geldi. Öncelikle emeklerine sağlık bu film için. Hem senaristliği ve yönetmenliğini yapan Ramazan Ekmekçi'nin hem de yapımcı Serkan Semiz'in ve tüm emeği geçen oyuncuların, herkesin eline sağlık. Enteresan bir konu. Bakalım izleyelim nasılmış Tehlikeli Bölge. Bu bölümümüzde müzelerden bahsedelim ve hemen çocuklardan bahsetmek istiyorum. Çocuk etkinlikleri olunca dayanamıyorum. Aslında yavaş yavaş çocuklar için olan etkinlikleri ayrı bir ajanda yapsak diyorum. Çünkü anne babalar çok faydalanıyor. Hani bu ne yapsağın içerisinde bir bölüm olarak yer alıyor ama onları ayrıca junior ne yapsak mı yapsak, çocuklar için mi ne yapsak Didemciğim, hani bence buna bir çözüm bulalım. Didem'in de biliyorsunuz ki muhteşem kızı var, Mercan ve İnci ve onların arkadaşları. Yazın da bir bölümü birlikte çekmiştik. Çok keyifliydi. Çocuklar muhteşem. Onların sanatla buluşmaları çok güzel. Eğer bir yere geleceksek, dünya değişecekse işte çocukların sanatla daha çok buluştuğu, edebiyatla, müzikle, sergileri daha çok gezdiği fırsatlarla değişecek. Onlarla başkalaşacak ve güneş işte o zaman doğacak diyorum ve Arter'in çocuk etkinliklerine gelmek istiyorum ve Arter'in çocuk atölyeleri güncel sergilerden hareketle şekilleniyor ve farklı yaş gruplarından çocuklarla buluşuyor. Her çocuğun kendi bakış açısını da paylaşmasına fırsat veriliyor aslında. Bu çok kıymetli. Her çocuğun kendi bakış açısını paylaşma fırsatının olması
Evlerde de bu olmalı, okulda da bu olmalı. Yani herkes kendi fikrini hür şekilde ifade edebilmeli. Program başında da dediğim gibi tiyatro eleştirmeni Seçkin Selvi'nin de bu sene tiyatro festivalinde onur ödülü alması o yüzden çok kıymetli. O yüzden de bu çocuklara bu atölyelerde farklı bakış açılarını seslendirmeleri, dile getirmeleri, belki de sanat eserlerine dökmeleri, yaptıkları işe dökmeleri konusunda fırsat sağlanması çok kıymetli. Bakalım Arter'de hangi tarihlerde ne zamanmış? 13 Eylül'de heykelsi çerçeveler, 19 Eylül'de merak et, keşfet, hareket et, 27 Eylül'de ise heykel gibi renk, doku, beden başlıklarıyla atölyeler gerçekleştirilecek. Bunlar sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirildiği için biletleri giriş katındaki danışma ve bilet gişesinden alabileceğiniz gibi Biletix'ten de temin edebilirsiniz. Bu yüzden çok kıymetli. Hadi şimdi Arter'den Ankara'ya gidelim. Erimtan Müzesi'ne gidelim ki Ankara'nın önemli müzelerinden bir tanesi Erimtan Müzesi. Erimtan'da da Zihnin Sınırlarında Bir Rota Fikret Mualla adlı sergi Hancan Sanat Koleksiyonu'nda yer alan Fikret Mualla eserlerini Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi ve Bor Sanat İşbirliği ile sanatseverlerle buluşturuyordu. Bunu da hatırlatmış olalım. Bu arada Erimtan'da da yoğun ilgi sebebiyle Ebru Nalan Sülü'nün küratörlüğündeki bu sergi 28 Eylül tarihine dek Erimtan Müzesi'nde izlenebilecek. Böylece bunu da hatırlatmış olalım, bu uzatmayı da duyuralım. AKM'de de 9 Eylül'de açılan bir sergiden bahsetmek istiyorum. Jale Yavuz'un 45. sanat yılına özel olarak hazırlanan Sessiz Hikayeler sergisi 9 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde müzik platformunda ziyaretçilere açıldı. Onu da gezebilirsiniz. Taksim'e yolunuz düşerse mutlaka uğrayın derim. Bu sergide 15 Eylül'e kadar Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyarete açık. Saat 10 ile 18 arasında bu sergiyi gezebilirsiniz. Galeri 77 Eylül ile birlikte sanat sezonunu İstanbullu fotoğrafçı Erhan Coral'ın Hiçliğin Ortasında Bir Yer isimli solo sergisiyle açıyor. Eş zamanlı olarak 18. İstanbul Bienali ve 212 Fotoğrafi İstanbul Festivali'ne paralel etkinlikleri kapsamında da bu sergiyi gerçekleştirmiş oluyorlar ve Moğolistan'ın ıssız siyah beyaz manzaralarında sessizliğin ve absürt olanın peşinde derin bir yolculuğa davet ediyorlar seyirciyi. O şekilde ifade etmişler. Fotoğraf demişken hemen aslında İFSA'ya geçmek istiyorum ve 46. İFSA Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması'nın başvurularının başladığını hatırlatayım. İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği İFSAK bu yıl 46. kez İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması için başvuruları açtı. Başvuruları www.ifsak.org.tr sayfasından gerçekleştirebilirsiniz ve ön elemeyi geçen filmler Şubat 2026 itibariyle web sitesinin yarışma sayfasında ilan edilecek ve seçilen yapımlar 9 Mart 15 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 32. İFSAK Kısa Film Festivali kapsamında da seyirciyle buluşacak. Evet, meraklısına buradan İFSAK'ın duyurusunu da duyurmuş olalım. Ve evet, bu haftada İzmir Torbalı'dan Lucien Erkas Bağları arasındaki ve Bungalovs'tan, Torbalı'dan seslendiğimiz Ne Yapsa burada bitiriyoruz. Daha söyleyecek elbette çok etkinlik var ama benim daha çenem düşmeden bu ajandayı burada kapatalım, yoksa bitmeyecek ve uçağı kaçıracağız. Evet, bu yeşillikler arasında, bağ arasında cırcır böcekleri eşliğinde bir Ne Yapsan daha sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Tabii ki beğenmeyi, yorum yapmayı ve önerilerde bulunmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. İyi haftalar, iyi seyirler, iyi izlemeler.